Evet değerli arkadaşlarım, bugünkü videomuzda Nefes Vatan Sağ Olsun filmini birkaç bölümünü beraber değerlendireceğiz. Bu konuyla alakalı birçok arkadaşım, işte komutanım siz de Doğu'da, Güneydoğu bölgesinde çalıştınız. Özellikle asker, polis gibi dizi ve filmleri yorumlar mısınız diye birçok mesaj geliyordu. Ben de bugün Nefes filminden, hatta Nefes 1 ve 2 çekildi. Ben şu anda Nefes Vatan Sağ Olsun ilk filminin birkaç bölümünü beraber eleştirel bakış açısıyla olumlu ve olumsuz olarak birkaç sahnesini beraber değerlendireceğiz. Öncelikle filmden kısaca bahsetmek istiyorum. Nefes Vatan Sağ Olsun filmi 1990'lı yıllarda özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgesindeki zorlu coğrafyada yapılan terörle mücadeleyi aktarmaktadır. Ve bunu aktarırken gerek oyunculuk gerekse yaşananları birebir sahnelendirmeleri bakımından güzel bir film oldu ve bayağı Türkiye'de sevildi. Duygusallığı ve gerçekliği bakımından olumlu dönüşler aldı. Filmin ana konusu Türkiye'nin Güneydoğu Anadolu bölgesinde Irak sınırına yakın bir bölgedeki bir karakolda ki zorlu şartları aktarmaktadır. Şimdi filmimizin birkaç bölümünü beraber değerlendirelim. Öncelikle filme başlarken Karabal Jandarma Karakolu yazıyor. Ancak burası aslında bir karakol değil, bir role istasyonu anladığım kadarıyla. Çünkü bir karakol olsa, yani dış karakol bile olsa ya da şöyle söyleyeyim, işte Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde işte merkezde bir ilçe jandarma vardır ve ilçe jandarmaya bağlı bir karakol vardır. Bir de bazı yerlerde bu karakollara bağlı dış karakollarımız olur. Dış karakollarımızın işte imkan kabiliyeti, personel sayısı diğerlerine göre daha azdır. Ancak dış karakol bile olsa, örnek veriyorum bir BTR o zaman da yani 1990'lı yılları düşündüğümüzde işte BTR dediğimiz zırhlı araçlar, işte personel taşıyıcıları, işte gerekirse yani imkan kabiliyetinde tank, ağır silahlar, uçak savar, taret dediğimiz çift uçak savar, işte keskin nişancı silahları, havanlar gibi güçlü olması lazım ve birkaç tane müştemilattan oluşturur. Yani işte ana bina olur, yanında işte koğuşlar, onun yanında malzemelikler falan derken böyle birkaç tane bina olur ve geniş alanda olur. Bu filmde gerçekleştirilen sahneye baktığımız zaman tek bir bina var ve etrafında da birkaç tane nöbet kulübesi var. Aslında ben senaristin yani Hakan Evrensel isminde daha önce askeri personel olarak üsteğmenlik rütbesine kadar çalışmış bir komutanımızın daha sonra yazar oluyor ve Güneydoğu'dan Öyküler adlı kitabından esinlenerek yazılmış bir film ve orada dediğim gibi bir role istasyonlu yani haberleşmeyi sağlayan telsiz ve telsizde kullanılan malzemelerin olduğu bir bina olan yerde geçiyor bu olay. Yani burası öncelikle bir karakol değil, bir role istasyonu. Çünkü karakolla role istasyonunun imkan, kabiliyet ve görevleri farklı olur. Öncelikle ilk eleştirimiz bu olsun yani. Hani filmin ana girişinde Karabal Jandarma Karakolu diyor. Ancak filme baktığımız zaman burası bir karakol değil. Şimdi filmin ilk girişine baktığımız zaman karakola yaklaşmış, intikal etmiş o takviye personelini görüyoruz. İşte Mete Yüzbaşı komutasındaki 40 tane askeri personel geliyor ve tam karakolun girişindeki nöbet kulübesinde baktığımız zaman sabaha karşı böyle alacakaranlık gibi gözüküyor. Bir tane asker uyuyor. Yere düşürürsünüz. Burada sabaha karşı alacakaranlığa baktığımız zaman bir tane asker gözüküyor ve o da uyuyor. Bu da tabii eleştirel bir gözle bakıyoruz. Normalde kesinlikle ne olursa olsun geceden sabaha kadar, hava aydınlanana kadar her mevzide 2 personel olması gerekiyor. Tabii geliyor personeller yanına kadar geçiyor, silahını alıyor. Biz de görev zamanımızda böyle çok oldu. Ben nöbetçiyken uyuyan askerlerin silahlarını aldım. Tabii bazı saatler özellikle 3-5 saatleri arası insanın en çok uykusunun geldiği ve derin uykuya daldığı saatlerdir. Burada gerçekçi bir var. Olumlu olarak bir eleştiriyle baktığımız zaman bu uyuyan kişiden
silahını alabilirsin, yanında herhangi bir hareket yapabilir, ses yapabilirsin. Kolay kolay uyanmaz, hatta soğukta hiç uyanmaz. Değerli dostlarım, diğer bir sahneye baktığımız zaman gündüzleyin karakola intikal sırasında bir keskin nişancı atışıyla bir asker şehit oluyor. Tabii bunu karakola geldikten sonra siz hareket yaparak, işte uyuyarak, personelini takip etmeyerek, nöbetçileri takip etmeyerek yaptıklarını ve bunu da bedel ödediklerini güzel bir şekilde aktarıyor. Sadece temas anında benim eleştirel bir bakış açım var. Diğerleri hem sahne ve hem gerçeklik bakımından güzel bir sahne olmuş. Beraber izleyelim. Durduralım. İntikal sahnesine baktığımız zaman maalesef olumsuz olarak bir eleştirimiz var. Çünkü hem açık alanda hem de böyle gündüzleyin havanın güneş var, kar olmasına rağmen ama görüş mesafesi çok. Belki baktığın zaman 5-10 kilometre görüş mesafesi var. Bir kere kıyafetler şeye uymuyor. Hani burada beyaz kıyafeti, kar kıyafeti olması lazım. Hadi onu geçtik. Personelin intikali birbirine çok yakın. Biraz daha böyle görüş mesafesinin uzak yerlere kadar görüldüğü yerlerde aralık mesafenin daha fazla açılması lazım. Yani 20-30 metre, belki 50 metre. Yani bir kişiyle diğer kişi arasında en az 50 metre falan olması lazım ki herhangi bir temasta hem manevra yapma kabiliyeti hem de daha az zayiatın vermesine sebebiyet verilebilir. Tabii burada baktığımız zaman böyle iç içe geçmiş 40 kişi aynı yerde toplanmış, sanki bir mola verilmiş gibi, ama intikal esnasında oluyor. Buna da dikkat etmesi lazımdı. Bu sahne biraz olmamış gibi. Burası da çok güzel. Burada öyle baka kaldım. İşte beni Turgay üzerime atlayıp kenarı çekti dedi. Yani bir komutan yüzbaşı söylüyor bunu. Daha önce de hani film olarak düşünüyoruz ama tecrübeli bir komutan olduğunu düşünün. Ve daha önce de birkaç temasta da girmiş olabilir. Ama orada belki en sevdiğini ve kaybettiği için bir şoka girdi. Bizler de öyle oldu. Yani ilk temasımızda veya bir sonraki temaslarda şoka giren arkadaşlarımız, personellerimiz oldu. Bu sahneyi de güzel vurgulamışlar. Gerçekte de böyle oluyor yani. Özellikle ilk kez çatışmaya, temasa giren arkadaşlar bazen şok geçirebiliyor ve ne yapacağını bilmiyor, orada dona kalıyor. Diğer personeller de eğer çok fazla bir temas devam etmiyorsa onu kurtarma şansın oluyor. Ancak temas yoğunsa ve devam da sürüyorsa o şoktaki olan personel de maalesef zayiat veriyoruz ya da yaralanıyor. Bu sahne onu güzelce vurgulamış. Tabii şimdi filmin en etkili sahnesi olan içtima sahnesini bir değerlendirelim. Beraber izleyelim bakalım. İlk önce bir psikolojik olarak buradaki askerleri psikolojik olarak yoruyor. Yani hani kendilerine gelmesi için söyledikleri hususlarda gerçeklik payının anlamaları için tek tek söylüyor. Yani dediği gibi mesela evli olup da lojmanda olan bir personelin eşi şehit olursa belli bir süre daha belki lojmanda kalır ama sonuçta oradan çıkmak zorunda kalacak. Hani şehit ailelerine destekler oluyor, kira desteği oluyor, farklı yardımlar oluyor. Ancak sonuçta bir lojman kuralı da vardır. Belli bir süreden sonra lojmandan çıkmak zorunda kalacak. Hem duygusal ancak gerçek olan bir sahne. Burada sevgilim var mı? Tabii başkasıyla evlenecek, öldün sen diyor. Burada gerçekten personelin aslında sinir uçlarına dokunuyor. Tabii kimse de kolay kolay bu pozisyonda, yani böyle bir durumda karşılık veremez. Yani bu sahne bayağı gerçekçi ve güzel olmuş. Evet, tabii yeni bu içtima sahnesine baktığımızda işte burası bir birlik. Tek başına hareket edemezsin. Arkadaşın içinde uyumayacaksın, nöbetini tutacaksın diyor. Bu gibi zorlu şartlarda, üst bölgelerinde gerçekten öyle. Artık bir bütün olmak zorundasın, bir aile olmak zorundasın. Artık bireysel olarak düşünemezsin. Bireysel olarak yapacağın hareketler senden ziyade herkese mal olur. Sahnede de görüldüğü gibi her ne kadar başta işte bir kişi nöbet tutan, o uyumuş, içeri giriyor, herkes uyumuş, işte karakol komutanı, işte asteğmeni falan herkes uyumuş.
tabii film olarak ama böyle olursa sonucunda da herkes katlanır. Bundan dolayı bu duyguyu, bu birlik beraberliği burada güzel vermeye çalışmış. Tabii ben filmin yorumlarına baktım. Meteo Rozoğlu'nun kendi yorumlarını da izledim bundan önce. Tabii şey diyor, çok fazla diyor, içtima sahnesinde astsubaya yüklendim, işte astsubayım uyursan ölürsün falan diye olumsuz mesajlar gelmiş gerçek hayatta. Tabii burada role ya da karakol dediğimiz yerde sorumlu astsubay olduğu için belki o yönde gerçeklik. Hayatta da böyle. Her ne kadar orada asteğmen de olmuş olsa, asteğmen sonuçta bir geçici, yani hani askerlik görevini yerine getiren bir rütbeli personel. Ama muazzaf arkadaşlarımız işte uzman çavuş, astsubay ya da subay, yani bunu meslek edinmiş ve ölene kadar, emekli olana kadar bu görevi yapacak olan birinin daha dikkatli, daha profesyonel bir bakış açısıyla hareket etmesi gerekirdi. Filmde de bunu canlandırmıştır. Yani bu astsubay diyor ama orada teğmen olsaydı, muazzaf bir teğmen ya da kıdemli bir uzman çavuş olsaydı o ona söylenecekti. Çünkü demek istediğim, yani burada benim vurgulamak istediğim, muazzaf olan bir personelle askerlik vazifesini yerine getiren bir personel arasında bakış açısı farklı oluyor. Biri zamanım geçsin bitsin diyor ama diğeri sen oradan ekmek yiyorsun ya da senin asli vazifen o. Ölene kadar, emekli olana kadar ki vazifen bu. Senin bakış açın farklı olması lazım. Burada da aslında güzel bir sahne çekmişler. Tabii bunların danışmanları, askeri danışmanları falan kimse, bunlar da örnek vermişlerdir. Bu sahne de güzel yani bence. Bu sahnenin sonunda nöbette uyuyan askerin cezasını affederek bir birlik beraberliği tekrar kurmaya çalışıyor. İşte sizin cenazelerinizi ailenize göndermeyeceğim diyor. Orada da bir güven vermeye çalışıyor personeline. Bu sahne de gerçekten güzel bir sahne olmuş. Tebrik ederim. Değerli dostlarım, filmimizin tabii birkaç tane daha güzel sahneleri var. Bunları da diğer videolarımızda aktarmaya çalışacağım. Özellikle teröristlerin başı olarak bilinen, hani filmi izleyen arkadaşlarımız hatırlar. Doktor karakterli bir kişiyle işte Meteo Yüzbaşı'nın telefon diyalogları var. Bunlardan bahsedebiliriz. Yine canında 2 tane teröristi etkisiz hale getirdikleri bir sahne var. Bunlarla ilgili yorumlarımızı da bir sonraki videomuzda aktaracağım. Bu tarz içeriklerin gelmesini istiyorsanız yorumlarda mutlaka belirtin. İyi seyirler diliyorum. Hoşça kalın.